Buz içinde dirilmeyi bekleyenler. Tüm dünyadan 230 cansız vücut, içi sıvı nitrojen dolu büyük metal silindirler içerisinde, eksi 196 derecede tıbbın ilerleyip kendilerini yeniden dirilteceği günü bekliyor. Türkiye'den ise bir kişi var. Amerika'da Oakland City'de yaşayan 71 yaşındaki psikiyatrist Dr. Eugene Donovan, yakalandığı yemek borusu kanserinden kurtulamayacağı kesinleşince dondurulmaya karar verdi. Zaten hep ölümsüzlük peşinde olan hayalci biriydi. Bilimin ve tıbbın ölümsüzlüğü bir gün bulacağına ama kendisinin buna yetişemeyeceğine inanıyordu. Alcor Life Extension Foundation'da bir anlaşma imzaladı. Eugene'in 4 öz, 3 de üvey çocuğu vardı. Üvey çocukları bu olayı parayı sokağa atmak olarak görüyor ve Eugene'in ölümünden sonra kendilerine hiçbir şey kalamayacağından yakınıyorlardı. Aile ikiye ayrıldı. Üvey çocuklardan biri Eugene'in zihinsel durumunun yerinde olmadığını ortaya attı. Diğer kardeşler hemen harekete geçip tersini ispatlayan bir rapor aldı. 10 Mart 1989'da Eugene iyice zayıf düşmüş, durumu daha da ağırlaşmıştı. Artık ölmeye hazırdı. Hatta hala yaşadığına öfkeleniyordu. Sonunda 21 Mart 1989 sabahı öldü ve hemen işlemler başlandı. Kanı damarlardan boşaltıldı. Ardından damarlar basınçlı steril suyla temizlendi. Eugene yalnızca başının dondurulmasını isteyenlerdendi. O bir gün tek bir hücreden bir insanın yaratılacağına, bilimin bu kadar ilerleyeceğine inanıyordu. Operasyonun en önemli aşaması nöroizolasyon aşamasıydı. Eugene'i hedefe götürecek olan bu aşamaydı. Bedeni ise geri dönmeyip yakıldı. Sözlük anlamı insanların bilinmeyen bir gelecekte çözülmek üzere dondurulması olan cryonics terimi ilk olarak 1965 yılında kullanıldı. Ancak ilk kez Neil Ray Jones 30'larda yazdığı bir romanda insanların dondurulmasından söz ediyordu. Ünlü fizikçi Robert C. Eden de 1964'te yayınlanan Olumsuzluk İhtimali adlı kitabında insanların gelecek yıllarda canlandırılmak üzere dondurulması fikrinin akla yatkın olduğunu ileri sürüyordu. Dünyada dondurulan ilk kişi 73 yaşında akciğer kanserinden ölen Amerikalı psikolog James Bedford'tu. 1967'den beri buzlar içinde diriltileceği günü bekliyor. Bazıları için insanları nanoteknolojinin ve tıbbın çok ilerlediği, her hastalığa çare bulunabileceği, tek bir hücreden bile bir insanın yeniden yaratılabileceği bir çağda uyandırılmak üzere dondurmak için paralarını almak, umut tacirliğinden başka bir şey değildi. Ancak yapılan bir deney hiç de öyle demiyordu. Dr. Paul Segal'in 1992'de American Chronics Society'nin sponsorluğunda Kaliforniya Üniversitesi'nde yaptığı şu meşhur deneyden söz ediyorum. Dr. Segal, Beagle cinsi sevimli köpeği Miles'ı dondurup tekrar diriltmeyi başarmış ve bu deney Chronics bilim insanları için o günden beri büyük bir ispat olarak sayılıyor. Miles kanı çekildikten sonra dondurularak öldürülmüş, 70 dakikalık klinik ölümün ardından kanı tekrar damarlarına enjekte edilerek oda sıcaklığında geri getirilmişti. 3,5 yaşındaki köpek hayata geri döndüğünde tüm karakteristik özelliğini olduğu gibi taşıyordu. Alışkanlıkları ve huyları değişmemişti. Bu dondurulan insanların bir gün yeniden canlandırıldığında hafızaların yerinde olabileceğine ispat olarak gösteriliyordu. Ölü beden önce buz havuzlarında soğutuluyor ve göğüs kafesi açılarak vücuttaki kan damarlardan çekiliyordu. Yerine eksi 50 derecede gliserol enjekte ediliyor. Vücuda yayılımı sağlanan solüsyon, vücut ısısının da eksi 50 dereceye düşmesini sağlıyordu. Hücre çevresindeki yağların buzdolabında kalmış birkaç günlük yağlar gibi buruşmaması için de hasta içi sıvı nitrojen dolu büyük metal silindirler içerisinde eksi 196 derecede korunuyordu. Tüm bedeni dondurmak $150.000. En büyük Chronics şirketi Amerikalı Alcor Life Extension Foundation bunun American Chronics Society, Chronics Institute ve TransTime takip ediyor. Bu şirketlerde dondurulmuş olarak bir gün diriltilmeyi bekleyen toplam 230 hasta bulunuyor. Öldüğünde dondurulmak üzere anlaşma imzalamış insan sayısı ise 900 civarında. Tüm bedeni dondurmanın bedeli $150.000. Yalnızca başı dondurmanın bedeli ise $80.000. Ödemede kolaylık da sağlanıyor. Önce bir hayat sigortası yaptırılıyor. Sigortanızın primlerini ölene dek düzenli olarak ödüyorsunuz.
Ölümünüzden sonra kalacak olan toplu para yakınlarınıza ödenmiyor. Bir miktarıyla dondurulma masrafları karşılanıyor. Geri kalanı ise faiziyle birlikte yeniden hayata döneceğiniz, hani buzların çözüleceği güne kadar sizin adınıza biriktiriliyor. Türkiye'de bu dondurulma anlaşmasını imzalayan isimlerden biri olan Güner Kuban, bu uygulamayı artık kefenin de cebi var diye özetliyor. Anlaşma imzaladığınız firma size bir bilezik ya da kolye veriyor. İçinde beklenmedik bir şekilde ve yerde ölürseniz sizi bulanların nereye başvuracağı yazılı oluyor. Türkiye'den tek bir isim, tüm dünyadan 230 cansız vücut, içi sıvı nitrojen dolu büyük metal silindirler içerisinde, eksi 196 derecede tıbbın ilerleyip kendilerinin yeniden diriltileceği günü bekliyor. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.